Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün meme kistlerinden bahsedeceğim. Meme kistleri, meme ultrasonu yaparken en sık rastladığımız lezyonlardan. Ultrasonografide meme kistlerini 3 ayrı grupta değerlendiriyoruz. Basit kistler, komplike kistler ve kompleks kistler. En sık saptadığımız kist çeşidinden basit kistlerden başlayalım. Ultrasonda basit kistler, içleri tamamen siyah, ince duvarlı, iyi sınırlı yapılar olarak görülürler. Kistlerin arkasında akustik güçlenme dediğimiz beyaz bir görünüm, kistin kenarlarında da ince gölgelenmeler vardır. Bu saydığım kriterlerin hepsini birden taşıyan kist gördüğümüzde ultrasonda basit kist olarak raporluyoruz. Basit kistler iyi huylu olduğundan tamamen emin olduğumuz kistlerdir. Takip ve tedavi gerektirmez. Kist çok büyük boyutlu olup hastada ağrıya neden olursa ya da hasta kistin sürekli eline gelmesinden rahatsızlık duyarsa hastayı rahatlatmaya yönelik kist içeriği iğne yardımıyla boşaltılabilir. Diğer grupta komplike kistler var. Komplike kistler ultrasonda basit kist için az önce saydığım tüm kriterleri taşımalı, tek bir farkla. Basit kistin içeriği ultrasonda tamamen siyah görülür demiştim. Komplike kistin içinde ise ince, parlak, beyaz noktacıklar olur ya da kist içinde debris adını verdiğimiz yoğun içeriğe bağlı seviyelenme görülür. Komplike kistleri ultrasonografi ile takip etmeliyiz ya da kist içeriğinin boşaltılıp sitolojik değerlendirmeye gönderilmesi de bir seçenek olabilir. Kist içeriği koyu sarı ya da yeşil renkli gelirse sitolojik değerlendirmeye ihtiyaç duymuyoruz. Ancak kist içeriğinde kanlı içerik elde ettiysek bunu sitolojik değerlendirme için gönderiyoruz. Memedeki kistlerin büyük çoğunluğunu basit kistler ve komplike kistler oluşturuyor. Daha nadir bir grupta ise kompleks kistler var. Kompleks kistlerin duvarları kalındır, yani 0,5 mm'nin üzerindedir. İçlerinde 0,5 mm'den daha kalın septalar vardır ya da kist içinde solit yani katı kısımlar görürüz. Kompleks kistleri basit ya da komplike kistlerden ayrı bir grupta değerlendiriyoruz. Basit kistlerin iyi huylu olduğundan eminiz. Komplike kistlerin yüksek ihtimalle iyi huylu olduğunu düşünüyoruz. Kompleks kistleri ise şüpheli olarak sınıflandırıyoruz. Kompleks kistler iyi huylu olabileceği gibi kötü huylu da olabilirler. Yani kompleks kistler kanser riski taşırlar. Kompleks kistleri kistin yapısına göre, yani solit alanlar içermesine ya da kalın duvarlı oluşuna göre ya çok yakın aralıklarla ultrasonografi ile takip ediyoruz ya da kistten biyopsi yapıyoruz. Özetle kistler memede çok sık saptadığımız lezyonlar ve bunların büyük çoğunluğu kanser riski taşımayan, iyi huylu, hastalarımızın endişe etmesini gerektirmeyen yapılar. Ancak çok az bir kısmı kompleks yapıda olduğundan kistler ultrasonografide titizlikle değerlendirilmelidir.